Merhaba, ben Atilla Kılıç. Şimdi okuyacağımız öykünün adı Cinayet. Yazan John Steinbeck. Olay birkaç yıl önce Orta Kaliforniya'da Monterey ilinde yaşandı. Castillo Kanyonu Vadisi, Santa Lucia Tepeler dizisinin arasındaki vadilerden biridir. Meşe ağaçları ve ada çaylarıyla kaplı çevre dağlar ve kanyonlardan vadinin ortasına birkaç dere iner. Kanyonun başında ihtişamlı ve taştan yapılma bir kale vardır. Kuleleri ve payandalarıyla Haçlıların fetih yollarından yaptıkları tutunma ve savunma mevzilerine benzer. Kaleye yakından bakıldığında suyun, zamanının ve aşınmanın tuhaf bir rastlantı sonucu bir araya gelerek yumuşak kum taşı üzerinde yapmış olduğu etkiler görülür. Daha arka plandaysa mazgalların, giriş kapılarının, kulelerin ve hatta ok atma yarıklarının kalıntıları eski günleri belleğinde canlandırmaya çalışan insana fazla bir hayal gücü gerektirmez. Kalenin aşağı tarafında, kanyon tabanıyla hemen hemen aynı düzeyde eski bir çiftlik evi vardır. Bitişiğinde köhne ve yosun tutmuş bir ahırla çarpık çurpuk bir hayvan yemliği olan bu boş ev terk edilmiştir. Paslı menteşeler üzerinde ileri geri hareket eden kapılar gıcırtılıdır. Rüzgarın geceleri kaleden estiği kimi zamanlarda da güm güm sesler çıkarır. Fazla insan gelmez buraya. Bazen çevrenin çocukları odalarda oradan oraya koşuşur, yüksek sesle dolapların içine bakıp hiç umursamadıkları hayaletlere meydan okurlar. Arazinin sahibi olan Jim Moore, evin etrafında insanların dolaşmasından hoşlanmazdı. Vadinin daha aşağısındaki yeni evinden atla gelir, çocukları kovardı. Meraklıları uzak tutmak amacıyla tel örgülere "geçmek yasaktır" levhaları koymuştu. Arada eski evi yakmayı düşündüğü de olmuştu ama sallanan kapılar, kapalı ve metruk pencerelerle olan güçlü ilişkisinden ötürü evi yakıp yıkmaya gönlü razı olmamıştı. Evi yıkarsa hayatının büyük ve önemli bir parçasını yok etmiş olacaktı. Tombul ve hala güzel karısıyla kasabaya indiğinde insanların dönüp korkuyla karışık hayranlık duygusu içinde ona baktıklarını bilirdi. Nedenini de. Herkesin bildiği, geri adım attığı o olay. Jim Moore bu eski evde doğup büyümüştü. Ahırın her bir harap ve lekeli kaplamasıyla her yıpranmış yemliğini yakından tanırdı. Anne ve babası Jim 30 yaşındayken öldüler. Olgunluğa geçişini sakal bırakarak kutladı. Domuzları sattı ve bir daha domuz işiyle uğraşmamaya karar verdi. Elindeki sığır sürüsünü iyileştirmek için damızlık bir boğa satın aldı. Cumartesi geceleri Monterey'e gitmeye ve sarhoş olup 3 yıldız barının fingirdek kızlarıyla muhabbete başladı. Bir yıl içinde Yelka Sepic adında bir Yugoslav kızıyla evlendi. Kızın babası Pine Kanyonu sakinlerinden ağırbaşlı bir çiftçiydi. Jim, kızın yabancı ailesinden, kalabalık erkek ve kız kardeşlerinden ve kuzenlerinden pek hoşlanmıyordu. Ama kızın güzelliğinin verdiği hoşnutluk yetiyordu ona. Bir dişi geyiğinki gibi büyük ve sorgulayan gözleri vardı Yelka'nın. Burnu ince ve değerli bir taşın yontusu gibi, dudakları etli ve yumuşaktı. Teni de ürkütücü bir güzellik sergiliyordu Jim için. Öyle sessiz ve nazik, öyle iyi bir ev kadınıydı ki, evlendikleri gün kızın babasının verdiği öğüdü sık sık fakat bir iğrenme duygusuyla anımsıyordu Jim. Yaşlı adam, içtiği biralarla çakır keyif, sırıtkan bir tavırla Jim'in göğsüne dirsek atarak "Aptallık etme" demişti. "Yelka bir Slav kızıdır. Amerikan kızlarına benzemez. Huysuzluk ederse döv onu. Uzun süre iyi kalırsa yine döv. Annesini döverdim ben. Babam da benim annemi döverdi. Slav kızı ama ne de olsa erkek değil.
pestilini çıkarma. Ben Yelka'yı dövmem, demişti Jim. Babası kıkır kıkır gülmüş ve yine dirsek atarak aptal olma, bazen gerekir göreceksin, demiş ve bira fıçısının başına dönmüştü. Jim, Yelka'nın Amerikan kızlarına benzemediğini kısa sürede anlamıştı. Çok sessizdi kız. Konuşmayı hiç o başlatmıyor, sadece Jim'in sorularına kısa yanıtlar veriyordu. Kocasını kutsal kitaptan bölümler beller gibi tanıyor ve onun istemesine gerek kalmadan her şeyi hazır ediyordu. Çok iyi bir eşti ama arkadaşlık etmesini bilmiyordu. Hiç konuşmuyordu. Kocaman gözleriyle kocasını izliyor. Jim gülümsediğinde bazen o da gülümsüyordu ama uzak ve silik bir gülümsemeyle. Kızın örgü, dikiş ve yama işleri bitmek bilmiyordu. Orada işinin başında otururken bu kadar güzel ve yararlı işler yapan küçük beyaz ellerini gururla izliyor gibiydi. Daha çok Jim'in bazen bir atı elleme etkisiyle hareket ederek başını ve boynunu okşadığı bir hayvana tıpatıp benziyordu. Ev işlerinde harikaydı Yelka. Jim ne zaman ve nereden eve dönmüş olursa olsun yemeği tam zamanında ve dumanı üstünde hazır oluyordu. O yerken Yelka izliyor, gerektiğinde tabakları önüne itiyor ve bardağı boşaldığında hemen dolduruyordu. Evliliklerinin ilk günlerinde Jim çiftlikte neler yapıldığını ona anlatmıştı. Fakat Yelka anlamadığı halde hoşa gitmeye çalışan bir yabancı gibi gülümsemişti sadece. Aygır dikenli tellerde sarısını çizmiş, dediğinde Yelka'nın yanıtı kısa bir evet olmuştu. Ne soru ne de ilgi belirtisi vardı ses tonunda. Çok geçmeden Jim onunla herhangi bir yolla iletişim kuramayacağını anlamıştı. Başka bir boyutta bir hayat sürüyordu belki kadın. Jim'in ulaşamayacağı kadar uzaktı o. Gözlerindeki engel perdesi ortadan kaldırılabilecek türden değildi. Çünkü bakışları ne düşmanca ne de kastiydi. Geceleri düz siyah saçlarını ve inanılmayacak kadar pürüzsüz altın dokunuşlu omuzlarını okşadığında az da olsa hazla inliyordu Yelka. Sadece kucaklaşıp sevişmelerinin doruğunda ayrı, ateşli ve tutkulu bir yaşama dilimine geçiyor, hemen sonra yine uyanık ve görevsever ev kadınına dönüşüyordu. Bir gün, "Neden benimle hiç konuşmuyorsun?" diye sordu Jim. "Benimle konuşmayı istemiyor musun?" "Evet, ne söylememi istersin?" diye yanıtladı Yelka. Kadın, Jim'in geldiği soyun dilini konuşuyordu ama Jim için yabancı olan bir bellekle. Bir yıl geçtiğinde Jim kadınlarla arkadaşlık etmenin, onlarla çene çalmanın, tiz seslerle yapılan hoş takılmaların, utanma duygusunun es geçildiği pervasızlıkların özlemini çekmeye başladı. 3 yıldız barının fingirdek ve çalçene kızlarıyla gönül eğlendirmek ve içmek için tekrar kasabaya gitmeye başladı. Kızlar Jim'in ağırbaşlılığından ve gülmeyi sevmesinden ötürü ondan hoşlanıyorlardı. "Karın nerede?" diye soruyorlardı. "Evde, ambarda," diye yanıtlıyordu. Hiç şaşmayan bir şakalaşmaydı bu. Cumartesi günleri öğleden sonra bir at eğerliyor, yoluna belki bir geyik çıkar diye tüfeğini yanına alarak atın terkisindeki kılıfa koyuyordu. Her zaman Yelka'ya soruyordu. "Evde yalnız kalmaktan sıkılmazsın değil mi?" "Hayır, aldırmam." Bir keresinde "Ya birileri gelirse?" diye sordu. Kadın bir an gözlerini kıstı ve gülümseyerek "Kovalarım onları," dedi. "Yarın öğle üzeri dönerim. Gece dönmek için yol uzun geliyor." Gittiği yeri bildiğini hissediyordu. Fakat kadın hiçbir zaman karşı çıkmadığı gibi gidişini onaylamadığını gösteren bir tavır da takınıyordu. "Bir çocuk yapsan iyi olur," dedi Jim. Yelka'nın yüzü aydınlandı. "Tanrı'ya duacıyım," dedi istekli bir tavırla. Jim onun yalnızlığına üzülüyordu. Kanyondaki diğer kadınları ziyarete gitse pek yalnızlık çekmezdi fakat ziyarette bulunma yeteneğinden yoksundu. Ayda bir kez atları arabaya koşar ve öğleden sonrasını annesi ve kız ve erkek kardeş sürüsüyle babasının evinde kalan kuzenleriyle geçirmeye giderdi. Yelka bu aylık aile ziyaretlerinden birine giderken Jim, "İyi vakit geçireceksin orada," demişti.
Artık akşama kadar o garip dilinizle ördekler gibi konuşursunuz. Bu arada o şaşkın suratlı genç, iri kıyım kuzeninle de kıkırdaşırsın. Tanrı'nın cezası yabancı derdim sana ama hiçbir kusurunu göremiyorum. Jim bunu söylerken yelkanın fırına koymadan önce haç işaretiyle ekmeği nasıl kutsadığını, her gece yatağın kenarında nasıl diz çöktüğünü ve küçük odanın duvarına astığı kutsal konulu resmi hatırladı. Haziran ayının sıcak ve tozlu bir cumartesi gününde Jim çiftlikte biçme işiyle uğraşıyordu. Gün uzundu. Biçme makinesi son yulaf demetini yapıp yere yuvarladığında saat 6'yı geçmişti. Makineyi yerine kaldırıp atları çimenlere saldıktan sonra mutfağa girdiğinde Yelka masayı hazırlıyordu. Elini yüzünü yıkayıp masaya oturdu. "Yorgunum," dedi. "Ama yine de Montreux'e giderim herhalde. Dolunay olacak bu gece." Yelka sevecen gözlerle gülümsedi. "Sen de gelmek istersen," dedi Jim, "arabayı hazırlayıp götüreyim seni." Yelka yine gülümsedi. "Hayır," dedi. "Mağazalar kapanmış olur, kalayım daha iyi." "Peki atların birine yerliyim öyleyse. Gideceğimi düşünmemiştim. Atları çayıra salıverdim. Belki kolayca yakalarım birini. Gitmek istemediğinden emin misin?" "Erken olsaydı gelir mağazaları dolaşırdım. Fakat sen oraya saat 10 gibi varırsın ancak." "Yok canım, atla 9'u biraz geçe varırım." Kadının dudakları için için gülümsedi fakat gözleri bir isteğin gelişimini kollamak için Jim'i izliyordu. Belki de uzun bir günün yorgunluğundan ötürü Jim sordu ona. "Ne düşünüyorsun?" "Ne mi düşünüyorum?" "Hatırladığım kadarıyla yeni evlendiğimizde hemen hemen her gün bunu sorardın bana." "Evet, söyle, ne düşünüyorsun?" diye ısrar etti Jim sinirlenmiş gibi. "Kara tavuğun altındaki yumurtaları düşünüyorum," diye yanıtladı Yelka. Sonra duvardaki takvime baktı. "Civcivler yarın çıkar, belki de pazartesi." Jim tıraşını bitirip mavi şayak takımını ve yeni botlarını giydiğinde hava kararmak üzereydi. Yelka bulaşıkları yıkayıp kaldırmıştı bile. Jim odaya döndüğünde Yelka'nın pencerenin yanındaki masaya koyduğu lambanın başında kahverengi bir yün çorap ördüğünü gördü. "Bu gece neden orada oturuyorsun?" diye sordu. "Sen her zaman şu tarafta oturursun. Bazen tuhaf şeyler yapıyorsun." Yelka gözlerini işlek ellerinden yavaşça kaldırdı. "Dolunay," dedi sakin bir tavırla. "Sen bu gece dolunay olacak dedin. Ben de ayın doğuşunu görmek istedim." "Saçmalama, ayı bu pencereden göremezsin ki. Yönleri daha iyi bildiğini sanırdım." Uzak uzak gülümsedi Yelka. "O zaman yatak odasının penceresinden bakarım." Jim siyah şapkasını giydi ve çıktı. Karanlık ve boş ahırdan geçerken raftan bir yular aldı. Çayırda ıslık çaldı. Atlar otlanmayı bırakıp ona doğru yaklaştılar. Az ötede durduklarında Jim eğdiş edilmiş doru atına yaklaştı ve elini hayvanın sağrısından boynuna kadar gezdirdikten sonra yuları taktı, ardından eğri de vurup kayışlarını sıkılaştırdı. Atı eve doğru götürdü. Doğudaki tepelerin üzerinde yumuşak ve kızıl ışık demetlerinden oluşan parlak bir taç vardı. Gün ışığı vadiden çekilmeden önce çıkacaktı dolunay. Yelka mutfakta, pencerenin yanında örgü örmeyi sürdürüyordu. Jim odanın köşesine gidip tüfeğini aldı. Mermi sürerken, "Ay tepelerin üzerinde ışımaya başladı," dedi. "Doğmasını görmek istiyorsan şimdi dışarı çıksan iyi olur. Doğarken kıpkırmızı olacak." "Hemen çıkarım. Şu sıranın sonuna geleyim hele." Jim yanına gidip onun ipeksi saçlarını okşayarak, "İyi geceler," dedi. "Herhalde yarın öğle üzeri dönmüş olurum." Yelka'nın tedirgin gözleri onu dışarı çıkıncaya kadar izledi. Jim tüfeği terki kılıfına soktu ve ata binip kanyonun aşağısına doğru sürdü. Sağ tarafında, gölgelenmekte olan tepelerin ardında büyük ve kırmızı ay kayar gibi hızla yükseliyordu. Günün son ışıklarıyla ayın parlaklığından oluşan çifte ışık oyunu,
ağaçların hatlarını kalınlaştırıyor ve tepelere yeni esrarengiz bir derinlik veriyordu. Tozlu meşe ağaçları parlıyordu ama altlarındaki gölgeler kadife gibi siyahtı. Jim'in sol ve ön tarafında uzun bacaklı kocaman bir atla üzerindeki yarım binicinin gölgesi ilerliyordu. Civar çiftliklerden gece korosuna hazırlık yapan köpeklerin sesleri geliyordu. Bunlara yeni bir şafağın doğduğu sanısıyla ötmekte olan birkaç horozun sesi de katılıyordu. Jim atını tırısa kaldırdı. Nal sesleri arkasındaki kaleden yankılanıyordu. Montreux'de 3 yıldız barındaki sarışın May'i düşündü. Geç kalmıştı. O şimdi bir başkasıyla birlikteydi belki de. Ay iyice tepelerin üzerine çıkmıştı artık. 1 mil kadar yol almıştı ki kendine doğru gelen bir atın nal seslerini duydu. Yaklaşınca at durdu ve üzerindeki adam "Sen misin Jim?" diye sordu. "Evet, selam George. Ben de sana geliyordum. Söylemek istediğim bir şey var. Benim arazinin üst ucundaki pınar yerini biliyor musun?" "Evet, biliyorum. Öğleden sonra oradaydım. Sönmüş bir kamp ateşiyle bir dananın baş ve ayaklarını buldum. Derisi ateşe atılmış ve yarısı yanmıştı. Ama çıkarıp baktım, senin işaretin vardı üzerinde." "Kahretsin," dedi Jim. "Ateş söneli çok olmuş muydu?" "Küllerin altındaki toprak hala ılıktı. Dün gece yakılmış herhalde. Bak Jim, seninle gelemem. Kasabaya dönmem gerek. Etrafa bir göz atarsın diye sana haber vereyim dedim." "Kaç kişi oldukları hakkında bir fikrin var mı?" "Hayır, çok yakından bakmadım." "Evet, gidip baksam iyi olacak. Ben de kasabaya gidiyordum. Ama ortalıkta hırsız varsa başka hayvan yitirmek istemem. Sakıncası yoksa senin arazinden kestirme gideyim George." "Ben de gelmek isterdim ama kasabaya gitmem gerek. Yanında tüfek var değil mi?" "Evet, hemen ayağımın altında. Haber verdiğin için teşekkürler." "Tamam, istediğin yerden git. İyi geceler." Jim'in komşusu geldiği yöne doğru sürdü atını. Jim kısa bir süre ay ışığında kendi gölgesine bakarak durdu. Tüfeği kılıfından çıkardı ve eğere çapraz tutarak komşu kanyona doğru ilerledi. Terk edilmiş kamp yerini yarım saat içinde buldu. Dananın başını çevirip dilinin kuruluğuna bakarak öleli ne kadar zaman geçtiğini anlamak için tozlu diline dokundu. Bir kibrit çakıp derideki kendi işaret damgasına baktı. Sonra tekrar atına binip çimenli tepelerden kendi arazisine geçti. Tepelerde ılık bir yaz rüzgarı esiyordu. Ay, gökyüzündeki yükselişinin çeyreğine ulaşırken kızıllığını yitirmiş, koyu çay rengine bürünmüştü. Tepelerin arasında çakallar gece şarkılarını söylüyor, çiftliklerdeki köpekler kırık kalpli ulumalarla katılıyordu onlara. Aşağılarda koyu yeşil meşelerle sarı yaz çimenleri ay ışığı altında renklerini sergiliyordu. Jim, kendi sürüsünün çıngırak seslerini izledi. Onları sakin sakin otlanırken buldu. Birkaç geyik de otlanıyordu aralarında. Rüzgarın esintisi içinde insan sesi ve atlarının nal seslerini duymak için uzun uzun kulak kabarttı. Atını eve doğru döndürdüğünde saat 11'i geçiyordu. Kalenin batı kulesinin etrafından dolaştı, gölgelerin içinden geçerek tekrar ay ışığına çıktı. Aşağıda çiftliğinin samanlık çatısı donuk biçimde parlıyor, yatak odasının penceresinden bir ışık demeti sızlıyordu. Çimenliğe indiğinde otlayan atlar başlarını Jim'e doğru kaldırdılar. Başlarını oynattıkça gözleri parlıyordu kırmızımtırak yansımalarla. Ağılın parmaklığına geldiğinde ahırda ayaklarını yere vuran bir atın sesini işitti. Atını durdurdu, dinledi. Aynı sesi bir kez daha duydu. Tüfeğini doğrulttu ve sessizce attan indi. Atı serbest bırakıp ahıra doğru süzüldü. Karanlıkta atın saman yerken çıkardığı çiğneme seslerini duyuyordu. Atın bulunduğu bölmeye kadar ilerledi, biraz kulak kabarttıktan sonra tüfeğinin dipçiğinde bir kibrit çaktı. Eğerli ve gemli bir at bağlıydı bölmeye. Kolanı gevşetilmiş, gem demiri çenesinin altına kaymıştı. At yemeği bırakıp başını ışığa doğru çevirdi. Jim kibriti söndürdü ve hızla ahırdan çıktı. Sulama yalağının kenarına oturup suya baktı.
Aklından geçenler o kadar yavaştı ki onları sözcüklere döküp kendi kendine mırıldandı. Pencereden bakayım mı? Hayır, olmaz. Başımın gölgesi içeri düşer. Elindeki tüfeğe ellene aşınma sonucu boyanın dökülüp gümüşsü parlak metalin açığa çıktığı yerlere baktı. Sonunda kararlı bir tavırla ayağa kalkıp eve doğru yürüdü. Basamaklara gelince ağırlığını verip basmadan önce her bir tahtayı yoklayarak çıktı. Çiftliğin 3 köpeği evin yanından çıkarak silkelendiler, gerinip kokladılar, sonra kuyruk sallayıp yattıkları yere geri döndüler. Mutfak karanlıktı fakat Jim adım attığı yerlerde nelerin olduğunu biliyordu. İlerlerken elini uzatarak masanın köşesine, sandalyenin arkalığına ve havlu askılığına dokundu. Odayı öyle sessiz geçti ki sadece kendi nefesini, pantolonunun hışırtısını ve cebindeki saatin tiktaklarını duyuyordu. Yatak odasının kapısı açıktı. Oradan mutfağın zeminine ay ışığı düşüyordu. Jim kapıya vardı ve içeri baktı. Beyaz yatağa ay ışığı vuruyordu. Jim, Yelka'nın bir kolunu alnının ve gözlerinin üzerine atmış halde arka üstü yattığını gördü. Adamın kim olduğunu göremedi çünkü yüzü öteki tarafa dönüktü. Nefesini tutarak baktı. Derken Yelka uykusunda kıpırdandı ve aynı anda adam iç çekerek başını çevirdi. Yelka'nın kuzeniydi, o şaşkın suratlı genç irisi kuzeni. Jim döndü ve mutfaktan hızla geçerek dışarı çıktı. Tekrar yalağın başına gidip kenarına oturdu. Tebeşir gibi bembeyaz ay suda yüzüyor ve atların ağızlarından düşmüş samanlarla arpaları aydınlatıyordu. Suyun üzerinde hızla gidip gelen sivrisinek larvalarını ve dipteki yosunlara uzanmış bir su kertenkelesini görebiliyordu Jim. Boğuk, kuru ve ağlamaklı birkaç hıçkırık çıktı gırtlağından. Buna şaştı çünkü o anda çayırlı tepeler ve yüzünü okşayan yaz esintisi vardı aklında. Düşünceleri annesine, babası domuz keserken hayvanın boğazından akan kanın toplandığı kovayı annesinin nasıl tuttuğuna yöneldi. Elbiselerine kan sıçramasın diye olabildiğince uzakta dikilir ve kollarını iyice uzatarak tutardı kovayı. Jim elini yalağa soktu. Ayın sudaki yansıması bozularak kıvrık ışık çizgilerine dönüştü. Islak eliyle alnını serinletip kalktı. Bu kez sessiz değildi. Mutfağa ayak ucunda geçerek yatak odasının kapısında durdu. Yelka kolunu oynattı ve gözlerini biraz araladı. Sonra yay gibi kocaman açıldı gözleri ve aynı anda yaşla parladı. Jim bu gözlere baktı ama ifadesizdi Yelka'nın yüzü. Burnundan inen küçük bir damla üst dudağının kıvrımına takılıp kalmıştı. O da Jim'e bakıyordu. Jim tüfeğini doğrultarak horozunu kaldırdı. Çeliğin çıkardığı ses odada yankılandı. Yataktaki adam rahatsız olmuş gibi kıpırdandı. Elleri titriyordu Jim'in. Tüfeği omzuna kaldırdı ve titremesin diye sıkıca tuttu. Nişan aldığında adamın saçıyla kaşları arasındaki küçük beyaz boşluğu gördü. Namlunun ucundaki görüş alanı bir an oynadı, sonra sabitleşti. Patlama sesi gök gürültüsü gibi yankılandı odada. Hala namlunun doğrultusunda bakan Jim, merminin vuruşuyla yatağın sarsıldığını gördü. Adamın alnında küçük, siyah ve kansız bir delik vardı. Fakat arkada oyuk uçlu mermi beyin ve kemik parçaları saçmıştı yastığa. Yelka'nın kuzeninin gırtlağından bir hırıltı çıktı. Elleri yorganın altından büyük beyaz örümcekler gibi kıvrılıp çıkarak süründü bir an. Sonra titredi ve hareketsiz kaldı. Jim gözlerini yavaşça Yelka'ya doğru çevirdi. Burnu akıyordu. Gözleri Jim'den tüfeğin ucuna doğru kaydı. Hafifçe üşümüş bir köpek yavrusu gibi inlemeye başladı. Jim paniğe kapıldı. Dışarı fırlarken botlarının topukları mutfak döşemesini dövüyordu fakat dışarı çıkınca yavaşlayarak yine yalağa doğru gitti. Boğazında tuzlu bir tat vardı. Kalbinin atışları acı verir gibiydi. Şapkasını çıkarıp başını suya soktu. Sonra eğilip yere kustu. Yelka'nın evin içinde dolaştığını ve köpek yavrusu gibi sızlandığını duyabiliyordu. Doğruldu
Halsiz ve sersemlemiş hissetti kendini. Yorgun adımlarla ağalın parmaklığını geçerek çayıra gitti. Islık çalınca eğerli at hemen geldi yanına. Alışık hareketlerle atın kolanını sıkıştırdı ve binerek vadiye doğru sürdü atı. Bodur, siyah gölgesi onu izliyordu yanında. Beyaz ay yükselişini sürdürüyor, tedirgin köpekler monoton bir sesle havlıyordu. Gün ağarırken tırıs giden atların çektiği bir at arabası, tavukları kaçırtarak hızla çiftliğin avlusuna girdi. Sürücü yerinde şerif yardımcısıyla adli tabip oturuyordu. Arkadaki bölmede de Jim vardı. Atın eğerine yan yatmış duruyor, yorgun atı arkadan geliyordu. Şerif yardımcısı Frank kolunu çekip dizginleri etrafına doladı, adamlar indi arabadan. "İçeri girmem gerekiyor mu?" diye sordu Jim. "Görecek halde değilim. Çok yorgunum ve gergin durumdayım." Doktor biraz düşündükten sonra "Gelmesen de olur," dedi. "Biz etrafa bakıp gerekeni yaparız." Jim arabadan inerken "Biraz da temizlik yapın, olur mu?" dedi. "Biliyorsunuz." Adamlar yürüyüp eve girdiler. Az sonra bir örtüye sardıkları katılaşmış cesedi taşıyarak çıktılar. Arabanın arkasına koydular onu. Jim adamlara doğru yürüyüp "Şimdi sizinle birlikte içeri girmem gerekiyor mu?" dedi. Şerif yardımcısı "Karınız nerede Bay Moore?" diye sordu. "Bilmiyorum," dedi Jim yorgun bir tavırla. "Etrafta bir yerdedir herhalde." "Onu da öldürmediğinizden eminsiniz değil mi?" "Hayır, ona dokunmadım. Onu bulup öğleden sonra getiririm. Yani şimdi sizinle gelmemi istemiyorsanız." "İfadeniz elimizde," dedi doktor. "Hem bizim de gözümüz var değil mi Will? Hiç kuşkusuz aleyhinizde bir cinayet suçlaması olacak ama çok geçmeden geri alınır. Ülkenin bu kesiminde hep böyle olmuştur ha. Bu arada Bay Moore, karınıza fazla sert davranmayın." "Yo, incitmem onu," dedi Jim. Dikildiği yerden arabanın sarsılarak uzaklaşmasını seyretti. İsteksiz bir tavırla toprağa tekmeledi. Kızgın Haziran güneşi tepelerin üzerinde kendini gösteriyor ve inadına yatak odasının penceresinde parlıyordu. Jim yavaş adımlarla eve girdi ve elinde bir kırbaçla çıkarak ahıra doğru gitti. Samanlığa çıkan merdiveni tırmanırken o köpek yavrusu iniltisinin başladığını duydu. Ahırdan çıktığında Yelka'yı omzunda taşıyordu. Yalağın yanında yavaşça yere bıraktı onu. Kadının saçlarına saman parçaları yapışmıştı. Gömleğinin arkasında şerit halinde kan lekeleri vardı. Jim boynundaki büyük mendili çözüp borudan akan suyla Yelka'nın ısırıklı dudaklarını ve yüzünü yıkadı, saçını arkaya doğru sıvazladı. Yaptığı her hareketi izliyordu Yelka'nın tedirgin gözleri. "Canımı yaktın," dedi. "Hem de çok." Jim başını salladı ciddi bir tavırla. "Ancak bunu yapabildim seni öldürmeden." Güneş olanca sıcaklığıyla toprağa vuruyor, birkaç sinek kan arayışı içinde vızıldıyordu. Yelka şiş dudaklarıyla gülümsemeye çalıştı. "Kahvaltı ettin mi?" "Hayır, etmedim." "Öyleyse sahanda yumurta yapayım sana." Ayağa kalkmaya çalışırken acı çektiği belli oluyordu. "Yardım edeyim sana," dedi Jim. "Gömleğini çıkarmana da yardım edeyim. Sırtına yapışmış kuruyor, çıkartırken acıtır." "Yo, kendim yaparım." Sesinde tuhaf bir tını vardı. Siyah gözleri bir an sevecen bir bakışla Jim'in üzerinde gezindi, sonra dönüp sekerek eve girdi. Jim yalağın kenarına oturarak bekledi. Bacadan yükselmeye başlayan dumanı izledi. Az sonra Yelka mutfak kapısından seslendi. "Gel Jim, kahvaltın hazır." Isıtılmış bir tabakta 4 tane sahanda pişmiş yumurta ve 4 kalın pastırma dilimi bekliyordu onu. "Kahve az sonra hazır olacak," dedi Yelka. "Sen yemeyecek misin?" "Hayır, şimdi değil. Ağzım çok acıyor." Jim iştahla yedikten sonra dönüp Yelka'ya baktı. Siyah saçları iyice taranmıştı. Temiz beyaz bir gömlek vardı üzerinde. "Öğleden sonra kasabaya gidiyoruz," dedi. "Kereste sipariş edeceğim. Kanyonun aşağısında yeni bir ev yapacağız." Yelka'nın gözleri yatak odasının kapalı kapısına kaçamak bir bakış fırlatıp tekrar Jim'e döndü. "Evet, iyi olur," dedikten sonra hemen ekledi. "Beni bir daha kırbaçlamayacak mısın bunun için?" "Hayır, bir daha kırbaçlamayacağım bunun için."
Yelka'nın gözleri gülümsedi, Jim'in yanındaki sandalyeye oturdu. Ve Jim, elini uzatıp saçlarını ve ensesini okşadı onun. Son.